Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca bir değerli metallere bakacağız. Analize geçmeden önce uzun zamandır bir hatırlatma yapmayı unutuyorum. Videoları beğenmeniz ve yorumlardan destek vermeniz oldukça önemli kanalın gelişimi için. Ayrıca kanala abone değilsek abone olmayı da unutmayalım. Abone olduktan sonra o çanı da aktif edersek analizleri yayınladığım anda ulaşma imkanına da sahip olacaksınız. Şimdiden teşekkürler. Şimdi gümüşle başlayalım. Gümüşte en son ne demiştik? Cuma günü şu mumun kapanışı oldukça önemli olacaktı ve burada bir arz talep dengesi üzerine konuşmuştuk. Cuma kapanışına da baktığımız zaman yukarıda 30.82'lere kadar bir yükseliş alsak da buradan çok sert satıcıların geldiğini gördük. Bugün için de evet oldukça güçlü alımların geldiğini şu an için tespit ediyoruz, fakat bu alımların yukarıda 30.82 üstüne atmadığı sürece tekrar burada satışla karşılaşma riski var. O nedenle günlük grafiklerde bu yukarıdaki 30.82 kırılmadığı sürece alıcı olmak çok sağlıklı olmayacaktır. Evet, önemli bir destek bölgesine geldik ve burada geçtiğimiz hafta Perşembe günü 29.67'lerden oldukça güzel alımların da geldiğini gördük. Fakat şu son satış sürecine baktığımızda bu alıcılar hala yeterli değil. Yukarıda ancak 30.68 ve 30.82 direnci kırıldığı takdirde burada alıcıların güçlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Ancak bakın, bu tarz bir kırılım dahi aslında bir tepki sürecinin başladığını bize gösterir ve minimum 31.56, maksimum 32.78'lere kadar da bir yükseliş süreci takip edilebilir. Bu da bir tepki olarak kalacaktır. Ancak 32.78 üstü hareketler tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyler ve 33.68 bir ara direncimiz olsa da ana beklentimiz bir önceki tepe bölgesine kadar, yani 34.87-34.43'lere kadar yükselişlerin devamı anlamına gelecektir. Burada da şunu unutmayalım, bu tarz bir yükseliş alacak olsak dahi şuradaki talep ve arz dengelenmesinden dolayı bu dirençten gene satışlarla karşılaşma riskimiz daha güçlü. 34.87 üstü kapanışlar ancak burada tekrar bir yükseliş trendinin başlamış olabileceğini bize gösterir. Ancak şu an için daha bir tepkiden dahi bahsedemiyoruz. 30.82 üstü kapanışlar bugün için çok kritik olacak. Temkinli olmakta fayda var. Gümüşün düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şurada bir satış almıştık. Her ne kadar burada bakın şu direnç bölgesi 30.65-30.56 direnci kırılmış olsa da bir arz talep dengelenmesinden dahi bahsedemediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Buradan gelen bakın bu alımların minimum yukarıda 31.15'lere ulaşması lazım ki burada düşüş ihtimali zayıfladı ve yatay bant hareketi başladı diyelim. 31.15 kırıldığı takdirde de gene düşük zaman dilimlerinde alıcı olunabilir. Ancak bu tarz bir hareketin de tepkiye oynadığımız, tepkiye yatırım yaptığımız bir süreç olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla alacağımız riskleri minimumda tutmak en doğrusu olacaktır. Ancak bakın en son gelen bu alımlar şu düşüşün %78.6'sından dirençle karşılaşıp tekrar satışa geçti. Dolayısıyla buradan gelen alımların da artık minimum bir 30.82'lerin, gene bakın burada 30.82'yi görüyoruz. 30.82'nin üstüne attığını görmemiz gerekiyor. Bu dirençler kırıldıkça burada kademeli alımlar yapılabilir. Ancak bunlar kısa vadeli tepkiye yapılan alımlar olduğunu unutmayalım. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da bakın şu dipteki hareketi gene takip ediyoruz. Şu düşüşün tepkisinin geldiğini söyleyebilmemiz için yukarıda 2595'in geçilmesi gerekir. Bu tarz bir kırılım gelirse ancak bir tepki sürecine girdiğimizi söyleriz ve 2630-2690'lara kadar bu tepki olarak kalacaktır. Ancak 2690 üstü kapanışlar tepkiden daha güçlü alımların geldiğini bize gösterir. Bir ara direnç olarak 2733'leri takip ediyor olsak da bu tarz bir kırılımda 2690'ın kırılımında 2790'ları hedefleyen bir hareket beklenebilir. Burada da gene çift tepe riskini kontrol edeceğiz bu tarz bir yükseliş gelecek olursa. Ancak şu an için yukarıda 2594 üstünde kalıcı olduğunu görmediğimiz sürece, en azından bugün bir kapanış almadığımız sürece dipte yatayda gene bir sonraki düşüş dalgası için güç topladığı bir süreç takip edilir. Ons altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın önemli bir direnç bölgesinden şu an için ufak bir satış almış durumda. Yukarıda 2598-2589 bölgesi önemli bir direnç bölgemiz. Dolayısıyla aslında burada düşük zaman dilimlerine dönüp
baktığımızda 2595 olarak belirlediğimiz direnç 2598'e kadar güncellenmiş oluyor. Bunun da sebebi bakın şu dip bölgedeki harekettir. Bu destek bölgesi direnç olarak çalışacak mı? Yoksa bu bölgeyi kırıp yükselişine devam mı edecek? Bunu takip edeceğiz bugün için. Bu direnç korunduğu sürece gene burada yatay bant hareketi takip edilir ve tekrar aşağıda 2536'lara kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Şu yatay bant kırılmadığı sürece yönümüz netleşmiş olmayacak. Düşük zaman dilimlerinde de yukarıda 2598'i bugün için yakından takip ediyor olacağız. Buradan platine geçecek olursak aslında platinde bir miktar görünüm bozulmaya başladı. Bakın şu dipten 948-941'den güçlü bir alım takip ettik. 1050'lerde bir satış sürecine dönüldü ve buradan gelen bu satışlar bir önceki dibi de kırarak yeni bir dip oluşturmuş durumda. Dolayısıyla evet bakın şu anki alımlar aslında oldukça güçlü gelmeye başladı. Dolayısıyla buradan gelecek alımların artık bir tepki olarak kalması ve şu düşen diplerden dolayı düşen tepelerin oluşma ihtimalinin güçlendiği bir süreç takip ediyoruz. Ancak bugün için en azından bir tepkinin başladığını söyleyebilmemiz için yukarıda 957-952 direncinin geçilmesi gerekir. Bu tarz bir kırılım gelmediği sürece altın ve gümüşte de olduğu gibi yatay bantta gene satış için güç toplanan bir süreç yaşanır. 957 üstü kapanışlar bir tepki sürecinin başladığını bize gösterecek ve minimum 972 maksimum 1002'lere kadar yükseliş devam eder. Burada 1002 geçildiği takdirde bir önceki tepeye kadar olan yükselişler ana beklentimiz olur ancak 1024'ü de gene ara direnç olarak yakından takip etmemiz gerekir. Bu bölgelerde talebin arıza döndüğünü görüyorsak düşen tepeler beklentimizden dolayı tepki amaçlı aldığımız alımları kârını alıp uzaklaşmak sağlıklı olacaktır. Ancak tabii şu an için bir tepki sürecine dahi girdiğimizden bahsedemiyoruz. 957 üstünde kapanışlar bugün için oldukça önemli olacak. Şimdi buradan platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın burada bir ters omuz baş omuz formasyonu ihtimali var. Ancak bunun aktif olduğunu söyleyebilmemiz için yukarıda 957-953 bölgesinin geçilmesi gerekiyor. 957 üstü kapanışlarda da formasyon hedefi olarak maksimum 986'yı takip edeceğiz. Bu da aslında 1004'ten başlayan düşüşün %78.6'sını geri aldığı anlamına gelecek ve aşağıda 972'nin kırılmasından dolayı ana beklentimiz her ne kadar 1004'lere kadar yükselişin devamı olsa da bu ara direnç bölgesini takip etmemiz gerekecek. Hem formasyon hedefi hem de 1004'lerden başlayan düşüşün bir düzeltme sınırı olarak karşımıza çıkıyor. O nedenle olası kırılımlarda dahi 986 oldukça önemli olacak önümüzdeki günlerde. Ancak bu tarz bir kırılım görmediğimiz takdirde de şu dip hareketini takip etmeye devam edeceğiz. Kararsız bir süreç yaşanıyor olacak. Aşağıda 924, yukarıda 957 aralığında. Buradan paladyuma geçecek olursak paladyumda da 910'larda bir destek bulduk. Fakat buradan gelen alımların tepkiye döndüğünü söyleyebilmemiz için yukarıda 981-984 direncinin kırıldığını görmemiz gerekecek. Bu tarz bir kırılım tepki sürecinin başladığını gösterir ve minimum 1027 maksimum 1107'ye kadar tepki olarak kalacaktır bu yükselişler. Ancak yukarıda 1107 geçildiği takdirde ara direnç olarak 1168'i takip ediyor olsak da ana beklentimiz tekrar 1250'lere kadar yükselişin devamı olacaktır. Ancak paladyum özelinde şu dip bölgede yatay hareket, şu büyük resimdeki fincan kulp formasyonunun kulbunun dibini oluşturacağı için çok daha sağlıklı bir hareket olacaktır. Ancak biz gene yukarıda 981-984 bölgesi kırılıyor mu önümüzdeki günlerde bunu takip ediyor olacağız. Buradan paladyumun düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde aslında günlük grafiklerde söyleyeceğimizden farklı bir durum yok. Yukarıda 984, aşağıda 910 destek direnç bölgesini takip ediyoruz. Sadece burada bakın bir ters omuz baş omuz olma ihtimali var. Gene RSI'daki pozitif uyumsuzluk bu formasyonu destekler durumda. Ancak bu tür formasyonlara aldanarak işlem yapmak yerine yukarıda 984'ün geçildiğini görmek çok daha sağlıklı olacaktır. Aşağıda 910 kırıldığı takdirde de 892-885'lere kadar burada satışlar devam edebilir. Şu an için bakın geçmişte bir konsolidasyon alanımız vardı. Bu bölge
dengeyi fiyatlamaya başladık. Dolayısıyla bu 892-885'lere kadar olan düşüşler gayet normal karşılanmalı. Ancak yukarıda 984 üstü hareketlerde en azından tepki için düşük riskler alarak işlem yapabileceğimiz bir süreci gösteriyor paladyum özelinde. Evet, değerli metallerden bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.